Geleneğe göre Boğaz'ın 4 manevi bekçisi vardır. Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Beşiktaş'ta Yahya Efendi, Beykoz'da Yuşa Aleyhisselam ve Rumeli Kavağı'nda Telli Baba. Bu 4 ulu insan. Bugün bile bu 4 ulu insanın isimleri her gün neredeyse birileri tarafından anılıyor. İstanbul'un denizcileri arasında meşhur olan bu inanış yaklaşık 300-400 senedir halkımız arasında dilden dile, kulaktan kulağa geziniyor. Bizden çok evvel önce yaşamış bu insanların hayatlarına kulağımızı kabarttığımızda bir rahiya serinliğinde hikayelerinin tazeliğine baktığımızda belki de ruhumuzun hüviyetini ve geçmişi yeniden fethettiğimizi hissettiğimiz için bu denli bu şahıslara saygı duyuyor ve onları efsanevi masallar haline getiriyoruz. Gerek konumu, gerek güzelliğiyle iktidar sahibi olmuş, hüküm sürmüş, dünya hükmetmiş pek çok hükümdarın İstanbul'a vurgunluğu varmış ve İstanbul'da gözü kalmış. Bunların arasında Napolyonlar, Fatihler, kimler var. İstanbul'un sahipleri ise onu korumak için var güçleriyle savaşmışlar. İslam'dan önce Hristiyanlığın hüküm sürdüğü bu topraklarda onun öncesinde Yunan mitolojisine uzanan bir hikaye, bir inanış aslında bu. Yani daha önce dillendirilmemiş, belki de hiç farkına varılmamış tarihi bir gerçek bu. Videomuza geçmeden önce sizden beğeni butonuna basmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Unutmayın ki siz beğeni atmayınca, abone olmayınca bu emeğin karşılığını alamıyoruz. Ve ayrıca bu kardeşinizi de bunları yaparak çok mutlu edeceğinizi bilmenizi isterim. Binlerce yıl öncesine uzanıyoruz. Yunan mitolojisine. Yunan mitolojisinde güneş tanrısının oğlu olarak kabul edilen Aites'in bir altın postunun olduğu anlatılır. Dönemin kraliçesinin talebiyle İason liderliğindeki bu kahraman grup Gürcistan'a bir sefer düzenlemeye yeltenirler. Argonatlar olarak nitelendirilen bu grup bir de Argo isminde bir gemi yaparlar. Veyahut da gemicik her neyse. Yalnız Argo size küfrü çağrıştırıyor olabilir. Öyle bir şey yok. Argo hızlı demekmiş. Yani Argonotlar ve hızlı olanlar. Uyduruk birkaç serüven sonrasında, birkaç hikaye sonrasında Gürcistan'a varırlar. Gürcistan kralının huzuruna çıkar, altın postu kendisinden talep ederler. Gürcistan kralı ise altın postun kendilerinden olmadığını, bunun falanca canavarın, ejderhanın her neyse altın postu mitolojik bir canavarın çaldığını iddia ederek kendilerinden onu geri getirmelerini ve kurtarmalarını ister. Kral öz kızını Iason'un liderliğinde olan o grupla birlikte yollar. Önceden bir plan yapılmıştır ama işler düşünüldüğü gibi gitmemiştir. Kralın kızı Iason'a gönlünü kaptırır. Zaten kendisi hali hazırda beyaz atlı prensini bekleyen bir prensesciğimizdir. Kral da kendisine oyun eden kızını ve Iason'un peşinden adamlar gönderir ve onları öldürtme emri verir. Adamlarının yanında bir de Yunan mitolojisine göre o dönemin kraliçesinin üvey çocukları yani şehzadeler vardır. İlginçtir, kralın kızı Iason'la birlikte kaçmıştır. Demek ki Gürcistan'ın o dönemki kralı epey hain planlar içerisindedir. Sonradan ortaya çıkacaktır ki Gürcistan'a kaçmış olan o şehzadeler Yunan kraliçesi tarafından öldürülmek üzereyken bir altın kanatlı koç veyahut da keçi tarafından Gürcistan'a kaçırılmıştır. Dönüş yolunda ise yani kralın kızının Iason'la
kaçış esnasında dönüş yolunda bu şehzadeler Yason'u ve adamlarını yakalar. O dönemki ismiyle Bizans'ın koruyucuları olan o adamları kılıçtan geçirirler. Söylenişe göre bunu kendileri de yapmak istemez ama mecbur kalmışlardır. Kraliçenin kirli oyunlarına onlar da alet olmuştur. O Argonotların, yani kutsal kabul edilen İstanbul muhafızlarının 4 farklı sıfatı bulunuyormuş. Bunlardan biri gemi ustası, biri dümenci, biri bilgin, biri de ozan imiş. Yani aslında 4 sıfat, onlarca asker. Evet, gerçekten de bir işin tam olması için bir kılavuza, bir yöneticiye, bir ustaya yani mühendise ve bir de dehaya ihtiyaç vardır. Evet, İstanbul hakkında tek mitoloji bu mu bizden önceki? Hayır, elbette değil. Hristiyanlıktan önce şehre adını veren Bizas, İstanbul'da boğaza hakim tam 4 tane mevkide hem o Argonotlara özel heykeller hem de surlar inşa ettirmiş. Kendilerinin boğazı koruyabilmesi için. Uzun yıllar sonra Roma İmparatoru Konstantin'in İstanbul'u başkenti ilan etmesinden sonra Hristiyanlığı da kabul etmesiyle birlikte aynı geleneği devam ettirebilmek için şehrin 4 tarafına Aziz Nikola isminde kiliseler inşa ettirmiştir. Aziz Nikola da Hristiyanlık geleneğinde denizcilerin piri olarak kabul edilir. Bu sayede İstanbul uzun yıllar saldırılardan, işgallerden korunmuştur. Ta ki bir Fatih bir çağı kapatıp bir diğer çağı açana. Yunan gemicilerinin bu tür fantastik mitolojiler olur da bizim olmaz mı? Elbette var. Hem de yakın tarihten zatlar. Kimi alim, kimi evliya, kimi ise peygamber. Gelin o 4 saati hep birlikte inceleyelim. Kanuni döneminde ordu sefere çıkmadan önce Yahya Efendi'nin rızasını almadan yola koyulmazmış. Yahya Efendi'nin vefatına kadar bu gelenek devam ettirilmiş. Namı değer Molla Şehzade Yahya Efendi Hazretleri Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşidir. Namı değer Muhiddin'in yani Şehzade Süleyman'ın sütü yetmeyince, validesi süt yetiremeyince bölgenin kadısının eşi olan ve ailece yakın ilişki içerisinde oldukları Afife Hatun'un sütü verilir. Süt anne olarak tayin edilir. Böylece halk arasında o Molla Şehzade terimi türemiş olur. Kanuni'nin tahta geçişinden sonra. Kanuni Sultan Süleyman uzun yıllar boyunca kritik kararlar alacağında muhakkak şeyhi olarak da gördüğü süt kardeşine elbet bir danışır imiş. Fakat Yahya Hazretleri Şehzade Mustafa'ya pek bir düşkün imiş. Şehzade Mustafa'nın idamından sonra anasını da sersefil koyuverince padişahımız Yahya Efendi buna gücenip Kanuni'ye gönül koymuş. Ölümüne kadar da bir daha Kanuni ile konuşmamış. Kanuni ne yaptıysa da ne ettiyse de neredeyse her cumadan önce çiçekler yollattıysa da Kanuni ile bir daha konuşmamış. Tabi bunun öncesinde Kanuni'nin kendisi tarafından tenkit edildikten sonra görevinden alınması mıdır gerçek sebep? Yoksa Yahya Efendi'nin gerçekten Şehzade Mustafa olayına çok gücenmesinden midir? Bilinmez. Rivayete göre Beykoz'daki Yuşa peygamberin türbesinin yerini de Yahya Efendi Hazretleri keşfetmiştir. Yuşa peygamber de İstanbul'un muhafızı olduğu düşünülen ikinci şahıstır. Yuşa peygamber de Hazreti Musa'nın yardımcılığını yapmıştır ve Hazreti Musa'nın vefatından sonra İsrailoğullarının başına geçmiştir.
Tevrat kendisinden, yani Tanah kendisinden Musa'nın hizmetçisi, genç adam diye bahsetmektedir. Yuşa peygamber çektiği çilelerle bilinir. Kendisi de tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi halkı tarafından taşlanmıştır. Bir onca olay sonrasında bir de veba hastalığına tutulmuştur. Veba hastalığın pençesinden Allah'ın bir mucizesiyle kurtulmuştur. Kendisi Hazreti Musa'nın aracılığıyla Allah tarafından Hazreti Musa'nın veliahtı olarak ilan edilmiştir. Hazreti Musa onu halkın önünde kendisinin veliahtı olarak ilan etmiştir. Allahu Teala kendisine kutsal toprakları, ardı mevudu, yani Yahudilerce vaat edilmiş toprakları vaat etmiştir. Hazreti Musa da bunun vaat edildiğini müjdeleyerek kendisine bu görevi yerine getirme misyonunu vermiştir. Yani Yuşa peygamber, Yahudilerce Yeşu peygamber, Hazreti Musa'nın kısaltmasıyla Yeşu peygamber henüz yaşarken bir gün İsrailoğullarının kralı olacağını ve vaat edilen toprakları kendisini fethedeceğini biliyordu. Hazreti Musa'nın vefatından kısa bir süre sonra direkt bu işe konulan Yuşa peygamber o kutsal topraklarda fethetmeyi başarmıştır. Yani Yahudilerin peşinde oldukları vaat edilmiş topraklar aslında gerçekten vaat edilmişti ve gerçekten fethedilmişti. Yani vaat yerini bulmuştu. İlelebet öyle bir vaadin olmadığı da aşikar. Yani internette dolaşan abuk subuk kaynaklarca Yahudilerin şu anda peşinde olabilecekleri vaat edilmiş toprağın olmaması gerekiyor. Çünkü vaat edilmiş topraklar bir zamanlar bir peygamber tarafından zaten fethedilmişti. Yuşa peygambere İsrailoğullarına Tevrat ile hükmetmesi emredilmiştir. Kendisine bir kitap veya ayet verilmemiştir. Bilhassa Tevrat ile hükmetmeye devam etmiştir. Fakat Hazreti Musa aracılığıyla ona bir misyon verilmişti. Dedik ya, kutsal toprakları fethetmeyi. O ise o iki ilahi emri birleştirerek, yani hem kutsal toprakları fethederek hem de kendisine verilen Musa'nın kitabıyla, Tevrat'la hükmet emriyle kendisini bir misyona adamıştır. Söylenişe göre yaklaşık 90-100 arası dile tercümesiyle bilinir. Kendisi bunu kitabeler üzere yapmıştır. Tam da bu uğraş üzereyken, yani kutsal kitabı İstanbul'a taşırken rivayete göre Boğaz'da vefat etmiştir ve İstanbul'da, Beykoz'da defnedilmiştir. Kaire'den Filistin'e, Filistin'den Suriye'ye, Suriye'den İstanbul'a bir hilal şeklinde adeta Yuşa peygamberin türbeleri dünyanın dört bir yanını sarmıştır. Gerçek şu ki Yuşa peygamber Afrika'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya, dünya üzerinde yaşayan neredeyse toplumların tamamının saygı duyduğu ve halen andığı bir kişilikti. Hem Yahudilerce, hem Hristiyanlarca, hem de Müslümanlarca. Ruhu şad olsun. İstanbul'un 4 ruhani muhafızından biri de Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleriydi. Kendisi Kanuni döneminden Genç Osman'ın katline kadar, 4. Murad'ın zaferlerine kadar bir geçiş sürecinde tepetaklak olan Devlet-i Aliye'ye adeta rehberlik etmiştir. Tam 8 padişahın rehberliğini adeta üstlenmiştir.
tarihçiler bilirler Osmanlı'nın o dönemde nasıl zor bir süreçten geçtiğini. Öldürülen padişahlar mı, öldürülen vezirler mi? Ne ararsanız var. Evet, böyle bir süreçte 4. Murat'ın zaferlerine giden süreçte perde arkasında Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri vardır. Onun rehberliği vardır. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri öyle bir saygınlık kazanmıştır ki adı konmamış adeta bir koruma altına alınmıştır. Öyle ki 4. Murad'ın şiddet girişimlerine kendisinin de çok şiddetli bir biçimde karşı çıkması yenilir yutulur cinsten değildi. Ama o Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ydi. Telli Baba Hazretleri. İsminden de anlaşılacağı gibi kendisinin sarığında bir tel vardı. Bu tel bir gelin teliydi. Rivayete göre kendisi Fatih Sultan Mehmet'in kutlu askerlerinden biriydi. Bir kız sevmiş idi. Namı da böyle yayılmış idi. Sevdiği kızı ailesi, kendi ailesini ona düşman gördüğü için ona vermemişlerdi. O da düğün gecesi o kızı alıp kaçmıştı. Buna çok öfkelenen kızın ebeveyni ise hem çocuğu yani hem Telli Baba'yı, rivayete göre adı Abdullah'tır, vurup kızı da vurup namusunu temizlemek istemişlerdi. Kız vurulmuştu. O esnada Telli Baba Hazretleri de suya düşmüştü. Yani boğaza. Boğaz onu sahiplenmiştir. Alıp karşıya götürmüş. Şu anda türbesinin olduğu yere koyuvermiştir. Sanki elleri varmışçasına. Kendisi de çok güzel düşlerden uyandığını düşünerek, çok güzel rüyalar eşliğinde oraya geldiğini düşünerek Allah'a hamd etmiş, kendini Allah yoluna adamıştır. O teli sarığından hiç düşürmemiştir. Yöre halkına adeta nefes gibi gelen bu zat yıllarca anılır. Ta ki İstanbul'da zengin bir Rum ailesinin güzel kızları hastalarına kadar. Bu kız hastanın pençesinde ölüme doğru sürüklenirken bir rüya görüverir. Rüyasında o türbeyi ziyaret edip şifa araması istenir. Kız da buna uyar ama kendisi Hristiyandır. Ailesi ve yakınları bunu iyi karşılamaz. Ama o gene de rüyayı gören kendisi olduğu için gider ve şifasını arar. Zamanla da şifayı bulur. Buna tanıklık eden bölge Hristiyanları ise akın akın İslam'a koşarlar. Ve oraya bir türbe yapılır. Telli Baba Türbesi. O gündür bugündür insanlar şifa aramaya o türbeye giderler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek verip bu tarz videoların daha çok gelmesini sağlayabilirsiniz. Unutmayın, hizmetimizin karşılığı sadece bir beğeni ve abone olma tuşuna basmak. Bu kadar basit. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.